Bugün size perno, kopilya, segmanlar, ayar bilezikleri konularını anlatacağım. Perno. Pernolar, şekil bakımından silindirik pimlere benzer. Daha büyük çapta ve daha çok yük taşıyabilirler. Hareketli birleştirmeye yapmaya yarayan pernolar, mafsallı birleştirmelerde çok kullanılır. Genellikle makine, lokomotif, vagon, motorlu taşıtlar, madencilik ve kaldırma makinelerinde kullanılır. Perno aynı zamanda çözülebilir bağlama elemanı olarak da kullanılabilir. Buna göre perno, makine, aparat ve mekanizmalarda hareketli birleştirme yapmaya yarayan silindirik gövdeli ve çeşitli şekillerde yapılan makine elemanıdır. Pernolar, delikli, deliksiz, düz, başlı, başsız, havşalı, vidalı ve faturalı olarak çeşitli şekillerde yapılırlar. Pernolar TS69'a göre şekil ve ölçü bakımından standartlaştırılmıştır. Pernoların standart gösterimi. Adı. Standart. Anma çapı. Anma boyu. Gereç cinsi. Başsız perno TS69, Tablodan ölçülerine bakılarak perno ölçüleri belirlenir. Animasyonları görelim. Küçük başlı perno TS69, iki tablodan ölçülerine bakılarak perno ölçüleri belirlenir. Animasyonları görelim. Orta başlı perno TS69, Tablodan ölçülerine bakılarak perno ölçüleri belirlenir.
Animasyonları görelim. Orta başlı Perno TS69, 3 örneği. D, 16 milimetre. Z1, 2,5 milimetre. Z, 1,5 milimetre. D2, 24 milimetre. K2, 5 milimetre. R, 1 milimetre. D2, 4 milimetre. A, 5 milimetre. L 22 ile 100 milimetre arasında olabilir. Standartta 65 olarak belirtilmiş. Animasyonu görelim. Büyük başlı Perno TS69, 4. Tablodan ölçülerine bakılarak Perno ölçüleri belirlenir. Bombe başlı Perno TS69, 6. Tablodan ölçülerine bakılarak Perno ölçüleri belirlenir. Animasyonları görelim.
Yassı başlı vidalı perno TS69, 9. Tablodan ölçülerine bakılarak perno ölçüleri belirlenir. Animasyonu görelim. Kesik başlı vidalı perno TS69, 10. Tablodan ölçülerine bakılarak perno ölçüleri belirlenir. Kesik başlı vidalı perno TS69, 10 örneği. D, 18 milimetre. B, 20 milimetre. D2, metrik 12. D3, 28 milimetre. K, 5 milimetre. S, 24 milimetre. R, 1 milimetre. Z2, 1,6 milimetre. L, 25 ile 80 milimetre arasında olabilir. Standartta 70 olarak belirtilmiş. Animasyonu görelim. Pa, başlı vidalı perno TS69, 18. Tablodan ölçülerine bakılarak perno ölçüleri belirlenir.
Pa başlı vidalı perno TS69, 18 örneği. D, 10 mm. B, 10 mm. D5, metrik 8. D3, 16 mm. K3, 3,8 mm. Z2, 1,8 mm. N, 1,6 mm. T, 2,4 mm. L1, 16 mm. Animasyonu görelim. Vidalı perno TS69, 19. Tablodan ölçülerine bakılarak perno ölçüleri belirlenir. Animasyonu görelim. Pernolarda birleştirme. Başsız perno ile birleştirme. Animasyonu görelim. Başsız delikli kopilyalı perno ile birleştirme. Animasyonu görelim. Başsız delikli kopilyalı rondelalı perno ile birleştirme. Animasyonu görelim. Pernolarda birleştirme. Başlı delikli kopilyalı rondelalı perno ile birleştirme. Animasyonu görelim.
Başlı emniyet segmanlı perno ile birleştirme. Animasyonu görelim. Başsız emniyet segmanlı perno ile birleştirme. Animasyonu görelim. Kopilyalar. Somunların, ayar bileziklerinin, pernoların ve benzer parçaların emniyete alınması amacıyla kullanılan değişik kesit ve şekillerdeki pimlerdir. Kopilyalar TS 2339'a göre standartlaştırılmıştır. En çok kullanılan kopilya, maşa biçimli olanıdır. Yarım daire kesitli çubuklar maşa şeklinde biçimlendirilmiş olup, yerlerine takıldıktan sonra, uçları birbirinin tersi yönünde bükülür. Kopilya TS 2339. Tablodan ölçülerine bakılarak kopilya ölçüleri belirlenir. Animasyonu görelim. Kopilyanın montaj resimleri. Perno için. Animasyonu görelim. Somun için. Animasyonu görelim. Taçlı somun için. Animasyonu görelim. Segmanlar. Mil üzerine veya deliğe geçen makine elemanlarının eksenel yönde kaymalarını önlemek için kullanılırlar. Segmanlar sembollerle gösterilirler. Örneğin 50 mm çapındaki bir mile takılacak segmanın gösterilişi, emniyet segmanı 50'ye bidon 47 şeklindedir. Segmanlar. Mil segmanı. Animasyonu görelim.
Delik segmanı. Animasyonu görelim. Yuvarlak kesitli segmanlar. Tırnaklı segmanlar. Özel şekilli segmanlar. Ayar bilezikleri. Mil ve mil gibi silindirik makine parçaları üzerine takılan kasnak, dişli gibi makine elemanlarının eksenel yönde kaymalarını önlemek ve bunları belirli bir konumda tutabilmek için kullanılan elemanlardır.